Merhaba arkadaşlar. Planlamış olduğum Ovacık Karadere parkurunu tamamlamış bulunuyorum. Sizlere de bu yürüyüşüm sırasında yaşadığım deneyimleri aktarmak istiyorum. Ben İstanbul'dan Dalaman'a uçakla seyahat ettim. Uçağım rötar yaptığı için de planladığım saatten biraz geç bir saatte Fethiye merkezde oldum. Ben yürüyüşüm sırasında kendi yiyeceğimi yanımda taşıyacaktım. Bu yüzden de Fethiye merkezden alışverişimi yaptım. 2 tane 1 litrelik su aldım ve suyum boşaldıkça daha önceden planlamış olduğum su kaynaklarından suyumu temin etmiş bulundum. Planladığım doğrultuda sabah kahvaltısında yulaf ve süt yiyecektim. Aralarda granola barlar ve meyve barlarıyla devam ettim. Öğle yemeğinde noodle yedim. Akşam yemeğinde de Yayla markasının hazır pilavını ya da barbunyosunu, Meksika fasulyesini tükettim. Küçük paketlerde olduğu için taşımam kolay oldu. Yanıma 3 günlük öğün almıştım. Çünkü zaten yürüdüğüm rotada da köylere varacaktım ve bu köylerde ihtiyaçlarımı temin edebileceğimi düşündüğüm için 3 günlük öğün yeterli oldu benim için. Akşam 19 civarıydı. Ovacık'taki Like yolu yürüyüş tabelasının başlangıç noktasında bulunduğum süre. Havanın 8-8.30 gibi karardığını göz önünde bulundurursak da kısa bir süre yürümem gerekiyordu. Benim de daha önceden her ihtimale karşı herhangi bir aksilik olursa diye Kozağaç'ta konaklamayı planladığım ücretsiz kamp atabileceğim yer vardı. Bu yüzden de Ovacık'tan başlayıp Kozağaç'a kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yürüyüş gerçekleştirdim ve 8.30 civarında kamp atmayı planladığım yerdeydim. Ovacık'tan yürüyüşe başladığınız zaman önce bir asfalt yoldan gidiyorsunuz, daha sonra patikaya bağlanıyorsunuz. Zaten her yerde işaretler var. Kaybolmanız gibi bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk başta tırmanıyorsunuz bir süre. Ama güzel bir manzarada tırmanış oluyor. Çünkü sağ tarafınızda Ölüdeniz manzarası var. Denizi izleyerek, kısa süreli molalar vererek yürüyüşünüzü çok kolay ve rahat bir şekilde tamamlayacağınızı düşünüyorum. İlk gün Kozağaç'ta kaldım. Ertesi gün sabah 6'da kalkıp Faralya'ya devam ettim. Kozağaç'tan Faralya'ya giderken Kirme'de bir su kaynağı var. O su kaynağında mola verdim. Hem tükenmekte olan sularımı tazeledim hem de oradaki bir aile işletmesinde çayımı kahvemi içtim. Aynı zamanda kahvaltı da veriyorlar. Gözleme, tost ve benzeri gibi yiyecek ürünler de var. Karnınızı orada da doyurabilirsiniz. Kirme'den Faralya'ya doğru bir iniş var ama çok yorucu bir iniş değil. Yani çok güzel bir yoldan gidiyorsunuz. Keyifli olduğunu söyleyebilirim yürüyüşün. Çok erken bir saatte Kozağaç'tan yola çıktığım için öğle saatlerinde Faralya'ya varmıştım. Faralya'da ise Kelebekler Vadisi'nin üstündeki seyir terasında kamp kurdum. Ben öğle saatlerinde gittiğimde çok sakindi. Ancak akşam saatlerine doğru kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi düşündüğümde ise belki Kelebekler Vadisi'nde kısa bir mola verdikten sonra Kabak'a doğru yürüyüşe devam edip ormanın içerisinde daha uygun bir alan seçmeyi tercih edebilirdim. Çünkü kilometrelerce yol yürüdükten sonra akşam sakin bir yerde istirahat etmek istiyorsunuz. Ancak çok kalabalık olduğu için o pek mümkün olmadı. Sizlere tavsiyem Faralya'ya geldiğinizde orada konaklamak yerine orada istirahat ettikten sonra Kabak'a doğru devam etmeniz ve Faralya'dan Kabak'a doğru devam ettiğinizde de yaklaşık 2-3 kilometre sonra
çok güzel kamp kurabileceğiniz yerlere geliyorsunuz. Oralarda sakince kamp yapmanızı öneririm. Sonraki gün Faralya'dan Alınca'ya devam ettim. Kabak'ta kalmayı planlamıyordum. Faralya'dan Alınca'ya giderken ilk önce Kabak'ta mola verdim. Çok güzel bir yol yine. Zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çok keyifli bir rota Faralya ile Kabak arası. Ancak şöyle bir şey oldu. Ben işaretleri takip etmiştim. Yürüyüşüm sırasında GPS de kullanıyordum. Bir yerden sonra kırmızı beyaz işaretleri kaybettim. Ancak babalar yerleştirilmişti. O babaları takip ettim. GPS'imi kontrol ettiğimde ise aslında kestirmeden bir yol olduğunu, o babaları takip ettiğimde yolumu biraz uzattığımı fark ettim. Ben de tekrar GPS yardımıyla kendime uygun olan bir rotadan Kabak'taki caminin oraya geldim. Burada istirahat ettim. Öğle molasını burada verdim. Daha sonra oradan Alınca'ya devam ettim. Ancak size şunu söylemek istiyorum. Kabak Camisi'ne geldiğinizde camiye gelmeden önce, yani orada istirahat etmek isterseniz Kabak'ta mola vermeden direkt Alınca'ya geçeceksiniz bizim gibi. Kabak'taki marketlerden alışverişinizi yapın. Öyle istirahat edin. Çünkü camiye geldikten sonra Alınca çıkışında, yani Alınca'yı bitirdiğiniz yere kadar hiçbir şekilde bir tesis yok. Biz sularımızı camide doldurduk. Kendi yemeğim vardı zaten. Yemeğimi de orada yaptım. Ve bir süre sonra yürümeye devam ettim. Ancak dediğim gibi camiden sonra hiçbir market olmadığı için Kabak'tan alışverişinizi yapmanızı öneririm. Kabak'tan Alınca'ya doğru çıkarken caminin oradan geçecek rotanız. Camiden sonra inanılmaz bir yokuş başlıyor. Alınca zaten tırmanışla meşhur bir parkur. Ama çok güzel bir vadinin içerisinde yürüyorsunuz. Çok güzel bir patika. Yorulduğunuz zamanlarda kısa süreli molalar verebilirsiniz. Benim en keyif aldığım yerlerden birisiydi o bölüm. Evet, tırmanış zordu belki ama çok güzel bir patikanın içerisinde yürüyorsunuz. Keyif alacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi kısa süreli molalar vererek de sorunsuz bir şekilde tamamlayacağınıza inanıyorum. Alınca'ya geldiğinizde ise sizi Ramazan abi ve eşi karşılıyor. Orada mola verebilirsiniz, çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Ramazan abinin eşi çok güzel gözlemeler de yapıyor, tavsiye ederim. Gözlemeleri ve ayranlığı harikaydı. Karnınızı doyurup öyle çadır kurmaya geçebilirsiniz. Ben Ramazan abinin işletmesinin olduğu yere geçtikten kısa bir süre sonra ormanın içerisine kamp kurdum. Ancak Alınca'da çok fazla yerde kalabilirsiniz. İnsanlar evlerini pansiyona çevirmişler. Pansiyonda da kalabilirsiniz. Ya da ücretli kamping de vardı. O kampingde de çadırınızı kurabilirsiniz. Ben doğanın içerisinde olmayı tercih ettiğim için sakin bir ortamda ormanda kaldım. Herhangi bir problem yaşamadım. Kimsenin de yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Alınca ile ilgili size şöyle bir şey söyleyebilirim. Yürüyüşüm sırasında da Alınca'da yaşadığım problemleri hiçbir yerde yaşamadım. İnsanların geçim kaynağının bu olduğunu farkındayım. Ancak çok da dozunu kaçırmamakta yarar var diye düşünüyorum. Neticede Likya yolu çok uzun yıllardır yürünen bir rota ve günümüze geldikçe yürüyüşçü sayısının da arttığı bir rota. Değeri 2 olan bir şeyi 4 ya da 5'e satmanın da çok etik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Üstelik yürüyüşçüler eminim ki yanlarında çok fazla nakit para taşımıyorlardır. Size tavsiyem alınca da yanınızda nakit para bulundurun. Çünkü hiçbir şekilde kredi kartı zaten geçmiyor. IBAN'dan da gönderim sağlayamıyorsunuz. O yüzden böyle bir problem yaşamıştım. Sizlere dikkat etmenizi öneririm. Sonraki gün Alınca'dan Bel'e devam ettim. Bel'e gidip gitmeyeceğim çok net değildi. Çünkü uzun bir yürüyüş rotasıydı Alınca Bel arası. Ve ben Sidmay'ı da görmek istiyordum.
Bel'e iki şekilde gidebiliyorsunuz. Bir G-köy üzerinden, bir de Boğaziçi ve Sidme yaparak Bel'e varabiliyorsunuz. G-köyü tarafında Yediburunlar manzarası vardı. Denizi görerek devam edecektiniz. Arka taraftaki yolu tercih ederseniz de antik kenti görmüş olacaksınız. Ben antik kenti görmeyi tercih ettim deniz manzarası yerine. Alıncadan yola çıktığınızda bir Gart arası inişi var. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yine çok güzel bir manzarada iniş gerçekleştiriyorsunuz. Sağ tarafınızda Cennet Koyu var. Yine Akdeniz ayaklarınızın altında. Ancak dik bir iniş var. Çok fazla kayalık var. Ve benim için inmek çıkmaktan biraz daha zor. O yüzden de herkese önerim yürüyüşlerinizde dikkatli olmanızda ve ufak adımlar atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Gart arası inişini tamamladıktan sonra kısa bir mola verip yürüyüşüme devam ettim. O inişi bitirdikten sonra kısa bir süre bir çıkış başlıyor ama yorucu bir çıkış değil ve o çıkışın bir bölümünde de Eğrikaya'ya gelmiş bulunuyorsunuz. Burada güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Yürüyüş sırasında tanıştığım arkadaşlarla da birbirimizi bekleyerek sırayla fotoğraflar çekilmiştik. Güzel kareler de elde ettik diye düşünüyorum. Eğrikaya'yı bitirdikten sonra yine kısa bir süre iniş yapıyorsunuz ve Osmanlı Sarnıcı'nın oraya geliyorsunuz. Osmanlı Sarnıcı'nı geçtikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Ya sağ taraftan G-köy üzerinden gideceksiniz ya da sol taraftan Boğaziçi köyü üzerinden gideceksiniz. Ben soldan gitmeyi tercih ettim. Boğaziçi köyünde de yine bir market vardı. O marketten ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılayıp devam etmekti amacım. Ancak şöyle bir şey var. Sağ taraftan giderseniz patikanın içerisinden gidiyorsunuz. Sol taraftan giderseniz eğer asfalt yoldan gidiyorsunuz. Ben çok geç saatlerde orada bulunmadığım için, güneş henüz yakıcı olmadığı için asfalttan yürümek herhangi bir sorun teşkil etmedi. Aşağı yukarı 3-4 kilometre gibi düz bir asfalt yoldan yürüdüm ve Boğaziçi köyüne geldim. Boğaziçi köyündeki marketten alışverişimi yaptım, biraz istirahat ettim ve sonra Sidma'ya doğru devam ettim. Boğaziçi köyünden Sidma'ya çıkarken biraz tırmanıyorsunuz. Oradaki işaretlerde sıkıntılar vardı biraz. Zaman zaman rotadan çıkmış olduğum yerler oldu ama hani bulmak kısa sürdü. Herhangi bir sorun yaşamadım. Antik kenti gezdikten sonra da Bel'e doğru devam ettim. Antik kenti bitirip Bel tabelasına geldikten sonra bir süre yine tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Ancak yorucu bir tırmanış olduğunu düşünmüyorum. Ormanın içerisinde keyifli bir yürüyüş var. Orayı bitirdikten sonra asfalt bir yola geliyorsunuz. Daha önceden asfalt yoldan Bel'e gidiliyormuş. Ancak yeni bir rota oluşturulmuş. Asfalt yola geldiğinizde yaklaşık 300-400 metre sonra sol tarafta işaretleri göreceksiniz. Sol taraftaki ormanın içerisine girmeniz gerekiyor. Yine patika bir yol var. Buranın eğimi inanılmaz yüksekti. Alıncadan Bel'e aşağı yukarı 17 kilometre süren bir yol. Yani oraya geldiğinizde nereden baksanız bir 12 kilometre gibi bir yol yürümüş oluyorsunuz. Onun sonunda da tırmanıyor olmak biraz yorucu oluyor. Sizlere tavsiyem zaten yürüyüşünüz sırasında baton kullanmanız. Ben çift baton kullanarak yürüyüşümü tamamladım. Batonlar hem sırtınızdaki yükü hafifletiyorlar. Çünkü bedeninizin her yeriyle taşıyor oluyorsunuz. Sadece ayaklarınızda değil. Hem de yürüyüşü kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çıkarken de inerken de. O çıkışı tamamladıktan sonra orası da yaklaşık 2 kilometre bir çıkış. Çıkışı tamamladıktan sonra bir ovaya geliyorsunuz. 2 kilometre gibi bir yol kalmış oluyor. Zaten düz bir ovada yürüdüğünüz için de herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben Bel'in merkezinde Fatma ablanın yerinde kaldım. Fatma abla evini hem pansiyona çevirmiş hem de bahçesini çadır kurmak isteyen insanlara kiralıyor.
Fiyatları gayet uygundu. 3 gündür yoldaydık. İşte şarjlarımız bitmek üzereydi. Artık duş almaya ihtiyacımız vardı. O gece orada konakladık. Ben çadır kurmayı tercih ettiğim için Fatma ablanın bahçesindeydim. En son Bel'den Karadere'ye yürüdüm. Size tavsiyem ihtiyaçlarınızı Bel'deki marketten karşılamanız. Çünkü Bel'den sonra Belceğiz'e geliyorsunuz. Burada herhangi bir yerleşim yok. Daha sonra Belceğiz'den bir Gavur Ağılı inişi var. Bu iniş de çok riskli. Burada da dikkat etmenizi tavsiye ederim. En son artık o inişi tamamladıktan sonra yerleşim yerlerine geliyorsunuz. O da yaklaşık olarak 7-8 kilometrelik bir yol demek oluyor. O yüzden de öncesinde Bel'den sularınızı doldurmanız ve marketten alışverişinizi yapmanızda fayda var. Gavur Ağılı inişi zaten herkesin bahsettiği bir iniş. Riskli bir iniş. Kayaların üstü inanılmaz kaygan. Size tavsiyem zaten yürüyüşünüze çok erken saatlerde başlamanız. Böyle zor parkurları güneşin altında değil de sabah saatlerinde, sabah serinliğinde yürümenizi tavsiye ederim. Ve Gavur Ağılı inişinde de adımlarınıza dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Taşlarda, kumlarda inanılmaz kayıyor. Bu yüzden de yürüyüşümüz sırasında tercih ettiğimiz ayakkabı da tabii ki çok büyük bir önem arz ediyor. Outdoor şartlarına uygun yürüyüş ayakkabıları tercih etmenizi öneririm. Gavur Ağası inişini bitirdikten sonra yerleşim yerlerine geliyorsunuz ve bu yerleşim yerlerinde de yine kısa süreli molalar verebilirsiniz. Karnınızı doyurabilirsiniz. Sonrasında Karadere'ye doğru devam ediyorsunuz. Gavur Ağalı'nda çok kısa bir süre asfalt yoldan devam ettikten sonra patikanın içerisine giriyorsunuz. O patika da yine çok kısa sürüyor. Daha sonra tekrar bir asfalt yola geliyorsunuz. İki tercihiniz var. İsterseniz sağ taraftan asfalt yolu tercih ederek Karadere'ye inebilirsiniz. İsterseniz sol taraftan patikayı yürüyerek Karadere'ye inebilirsiniz. Ben öğle saatlerinde o bölgede bulunduğum için asfalttan yürümek yerine patikadan yürümeyi tercih ettim. Patika yolda yine keyifliydi. Yine su kaynakları mevcut o bölgede de sularınızı doldurup devam edebilirsiniz. Kısa bir süre çıkış yapıyorsunuz. Sonra Karadere'ye doğru inişe geçiyorsunuz. Karadere inişi de yine keyifli bir inişti. Karşınızda bir deniz manzarası, Patara'nın batı ucuna gelmiş bulunuyorsunuz. Çok keyifli bir yürüyüştü benim için. Karadere'de de yine bir kampingde konaklamayı tercih ettim. Çünkü ertesi günü dönüş yapacaktım. Ama isterseniz de ücretsiz konaklayabileceğiniz bölgeler mevcut yine Karadere'de. Benim gittiğimde hava güzeldi. Oraya kadar gitmişken bir de denizin de tadını çıkartmak istedim. Son günde yüzüp İstanbul'a öyle döndüm. Yürüyüşüm sırasında herhangi bir problem yaşamadım. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Güzel arkadaşlıklar edindim. Size söyleyebileceğim şey, hedeflediğiniz yolda kendinize güvenerek emin adımlarla yürümeniz. Kullandığınız ekipmanlara dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Daha önceden bir ekipman videosu çekmiştim. Şuraya bir yere yerleştiririm. O ekipmanları da inceleyebilirsiniz. Yollarda görüşmek üzere. Yürüyen arkadaşlara keyifli yürüyüşler, ayağınıza taş değmesin. Sonraki yürüyüşlerde görüşmek üzere.